Bu bölümde Tuva'nın Kızılmacalık ilçesinin Biçiklikaya köyünde olacağız. Biçik eski Türkçe'de yazı demektir. Sibirya'daki bir köyün adında Biçik, Biçikti, Biçikti gibi bir kelime varsa bilin ki o köyde kaya resimleri ya da kaya yazıları vardır. Şu anda Biçiklikaya petrogliflerinin bulunduğu alana doğru Biçiklikaya köyünün içinden ilerliyoruz. Ancak yol kenarında eski Türk inancının kalıntılarının izlerini görünce görüntü almak için duruyoruz. Tuva'nın Akdoğurak ilçesinin Kızılmacalık kasabasındayız. Burada bir elektrik direğine asılmış 2 tane kafatası var. Anadolu'da da Kamlık inancının bir kalıntısı olarak yaşayan bu geleneği Tuva'da da görüyoruz. Evlere, bahçelere, ağaçlara kuru kafa asmanın bir nedeni var elbette. Asli Türk inancına göre bir canlı öldüğünde onun ruhu kemikte kalır. Et şeytanidir, kemik tanrısaldır. Gök Tanrı'ya inanan Türkler kötü ruhları oradan uzaklaştırmak için bu ritüeli gerçekleştirseler de Anadolu'da kuru kafa asmanın bir tek nedeni var, nazardan korumak. Konudan konuya atlıyoruz. Kızılmacalık köyünün etrafındaki Türk tarihi kalıntılarını geziyoruz. Hayatın döngüsünü sembolize eden çarkıfelek burada da karşımıza çıkıyor. Eski Türk inancında atalar ruhuna büyük bir önem verilir. Ölüleri için büyük mezarlar yapma, ölüleri için mezar taşları yontma da bu geleneğin bir devamıdır. Mezarlar biz Türklerde öteden beri kutsal yerlerdir. Budizme inanan Tuva Türklerinde de, İslam'a inanan Anadolu Türklerinde de mezarlar kutsaldır. Mezarların kutsanmasının nedeni atalar kültüyle alakalıdır. Kızılmacalık köyü yakınlarındaki bu mezar alanı da Tuvalı Türklerce kutlu alan ilan edilmiş. Ölünün ruhunu doyurmak için yiyecek ve içecek bırakılmış. Mezar anıtının etrafına da üzerlikler bırakılmış. Tıpkı Anadolu'daki mezarların başına çömlek veya testi bırakılması gibi. Bu mezar taşındaki figürün koşumlarından dolayı bir komutan olduğunu anlıyoruz. Bu büyük kişinin elinde tuttuğu ise ant kadehidir. Burası bir kutsal alan olduğu için buraya kansız kurbanlar bırakılmıştır. Kansız kurbanların büyük çoğunluğu Gök Tanrı'ya bırakılmış bir işarettir, bir dilektir. Asli Türk inancına göre ruh bir yere gitmez ve orada kalır. Ancak ruh artık özgürleşmiştir ve Tanrı'ya da gider gelir. Bu nedenle buraya bırakmış olduğunuz bir işaret Tanrı'ya gidip gelen ruhla da Tanrı'ya iletilebilir. Bu nedenle etrafa birçok kansız kurban bırakılmıştır. Şimdi onları görüyorsunuz. Şimdi ön Türk tarihinin en önemli belgeleri olarak kabul edilen petrogliflerin bir bölümünün bulunduğu Tuva'nın Kızılmacalık kasabasındaki Biçiklikaya köyü yakınlarındaki petroglif alanına doğru gidiyoruz. Hemen karşımızda 2 bölümden oluşan dağ sırasının sol tarafı yani ovadan taraftaki tepeciği petroglif alanı. Petroglif, kaya üzerine yapılan oyma resim demektir. Daha sonraları kaya üzerine yapılan her çeşit resme de petroglif denmeye başlanmıştır. Grekçe birleşik bir sözcük olan petroglif kelimesinin Türkçe karşılığı ise kaya üstü çizimdir. Aracımızın ulaşabileceği son noktaya kadar geliyoruz. Daha önce Türk petrogliflerini içeren birçok bölüm yaptım. İstiyorum ki bu bölüm derli toplu bir petroglif bölümü olsun. Petroglifler ne anlatır? Nerelere çizilir? Neden çizilir? Gibi sorulara bu bölümde yanıt arayalım. Sağda solda çizilmiş tek tük petrogliflere daha önce hiç rastlamadım. Petroglifler hep belirli alanlarda toplanmış. Bunun nedeni ise petrogliflerin çizilmiş olduğu alanların kutsal alanlar olmasıdır. Birinci sonucumuz bu. Petroglifler kutsal alanlara çizilir. Biçiklikaya'nın arka yüzüne geçtik. Resimler buradaymış.
Diğer tarafta bir tane görebildik ve burada iki tane tabela var. Birinde Biçiklik Kaya'nın Çurumalları diyor. Biçiklik Kaya'nın resimleri ve onunla ilgili malumat var orada. Burada da bir tabela silinmiş, tam okunmuyor, ne dediği belli değil. Ok yönünde gidiyoruz, bakalım bulabileceğiz mi? Peki petroglifler bu kutsal alanlara neden çizilir? Bunun elbette birçok nedeni olabilir. Petroglif alanları kutsal alanlardır. Çünkü petroglifler dağların güneyine ve doğusuna çizilmişlerdir. Bu da o bölgelerin kutsal alan olduğunun bir başka göstergesidir. Tüm bu sonuçlara petrogliflerin yüksek tepelere çizildiğini de eklersek, petroglif alanlarının kutsal alanlar olduğu gerçeği ortaya çıkar. Türk tarihinde petrogliflerle ilgili bugüne kadar bilimsel bir araştırma bildiğimiz kadarıyla yapılmadı. Rahmetli Servet Somuncuoğlu'nun çalışmalarını ilgi ve gıptayla zamanında takip etmiştik. Ancak ondan sonra bu çalışmaların bir devamı gelmedi. Türkler genelde kayalara kutsamış oldukları hayvanlarını çizdiler. Yani ongunlarını çizdiler. Burada petrogliflerin izinde Türklerin ongunu meselesine de değinmek gerek. Kayalardaki en eski hayvan figürü boğadır. Bu nedenle diyebiliriz ki Türklerin en eski ongunu boğadır. Ortanca sırada geyik ve dağ keçisi motifi vardır. Boğadan sonra Türklerin ongunu geyik ve dağ keçisi olmuştur. Her ne kadar Türklerin ongunu bozkurt olarak bilinse de bu yanlış bir bilgi değildir. Ancak bozkurtun Türklerin ongunu olma meselesi petroglif devrinden çok sonradır. Bozkurtun Türklerin ongunu olma meselesi petroglif çağından çok sonradır. Türklerin demir işçiliğinde ileri gittikleri Göktürklerden sonra bozkurt Türklerin ongunu olma yolunda ilerlemiştir. Cengiz Han dönemiyle birlikte de bozkurt tamamen kutsanmıştır. Ancak öncesinde de bozkurt kayalarda hiç yok değildir. Tek tük de olsa petroglif alanlarında bozkurta rastlıyoruz. Bir tane tavşan motifi. Tavşana benzettim ama muhtemelen bir tavşan motifi. Aşağı inince sıralı yine dağ keçileri ya da geyikler. Aşağıda çözümleyemeyeceğimiz bir motif var. İncelemek için zaman gerekiyor. Burada kocaman bir figür var. Kekliğe benzettim ben çünkü bu bölgede keklik de çok fazla. Kafasına bakılırsa oradaki çatlaklar da boynuza da benzetilmiş olabilir, yani boynuzlu bir keklik ya da kaya kırıldığı için yarısı gitmiş bir geyik de olabilir. Çizimler devam ediyor. Bir kısmı otların içinde. Buralarda yine hayvan figürleri var. Burada çok güzel bir figür var. İşte burada. Şu görmüş olduğumuz figür. Kamlar kafaları güneş silüetinde çiziliyor genellikle. Güneş Türklerde kutsal bir şey çünkü tanrısallık hep doğudan gelir. Bu da güneş simgeli ve dans eder bir şekilde kam tören yapıyor. Aynı yerde kaya resimleriyle birlikte Budizm öğretilerini de içeren yazılar var. Bu alfabe hangi alfabe bilemedim yani. Çince de olabilir, Moğolca da olabilir. Bu alfabeyi tanımadığım için bir fikrim yok. Buralarda ufak tefek gene resimler çizilmiş. Budizm Göktanrı inancına göre yeni bir din Türklerde. Ama burada Göktanrı inancının kalıntıları hala sürüyor. Kayalarda gene geyikler, dağ keçileri hepsi birlikte resmedilmiş. Şimdi Arthur'un peşinden ilerliyoruz.
Biçikli Kaya'da 82 tane petroglif saydık. 2 tanesi yalnız başına. Diğerleri toplu şekillerde. 5-6'sı bir yerde, 10-15'i bir yerde şekilde olmak üzere gruplanmış. Ancak bir de Budistlerin öğretilerini içeren küçük bir mağarada yazılar var. Yazılı Kaya köyü de adını buradan alıyor olsa gerek. Ama önemli bir petroglif alanı. Değişik tekniklerle çizilmiş birkaç boğa resmine rastladık ki gayet güzeldi. Evet, karşımızda da Biçikli Kaya, yani Yazılı Kaya köyü. İleride turnalar yayılıyor. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 tane turna var ileride. Yaklaşmaya çalıştık çekmek için ama yaklaştırmadılar. Burası da Yazılı Kaya köyünden Kızılmacal köyüne yürünen bir patika. Burası tam geçit noktası. Geçit noktası olduğu için burada 2 tane obutaş yapılmış. Biz de taşlarımızı koyuyoruz. Biçikli Kaya petroglif alanında 5-6 saatlik güzel bir araştırma gezisi yaptık. Şimdi geri dönüş yolundayız. Buradan Çagan istikametinde ilerleyip oradan da Kızıl'a ulaşmayı planlıyoruz. Yol üstünde Elegest'ten de geçeceğiz. Elegest yazıtının bulunduğu yerden. Bazen planlarımızın ötesinde başka sürprizler de yaşıyoruz yollarda. Eğer böyle bir sürpriz yaşarsak onu da sizinle paylaşmaktan mutluluk duyarız. Bu bölüm burada sona eriyor. Bir başka bölümde görüşmek üzere. Şimdilik hoşça kalın. Eski kalı giydi